Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Kim Kimdir serimizde Aristoteles kimdir başlıklı müzakeremizi gerçekleştireceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bu konudaki çalışmalarımıza desteğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere İslam felsefesinde meşayi gelenekle ilgili bir video hazırlayacaktım. Fakat onun öncesinde meşayi gelenek üzerinde etkili olan akımları, düşünce ve fikir akımlarını sizlerle paylaşmanın meşayi geleneği ve felsefe tarihini anlama noktasında bizlere katkı sunacağını düşündüm. Bu noktada ilk olarak İslam meşayi geleneğinde en etkili olan Aristoteles'i sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Aristoteles kim? Aristoteles, Sokrates ve Platon'la beraber antik Yunan düşüncesinde eşsiz bir yere sahip büyük filozof ve kendi dönemindeki pek çok ilim dalıyla ilgili eserler üreten ve ilimleri sistematize eden bir filozof. Bu noktada mantık, fizik, metafizik, ahlak ve siyaset sahalarında eser veren Aristoteles, kendisinden sonra büyük bir akademik ve ilmi bir çerçeve ortaya koymuş arkadaşlar. Milattan önce 384 yılında Makedonya'da doğan Aristoteles aslında kraliyet ailesinin doktoru olan bir babası olduğu için akademik disiplinlere ve bilimsel perspektife de yakın bir zihniyete sahip. 17-18 yaşlarındayken Atina'ya gelerek akademide öğrenci oluyor ve Platon'un ölümüne kadar yaklaşık 20 yıl kadar burada Platon'la beraber faaliyetlerde bulunuyor. 343 yılında Makedonya kralı Filip kendisini oğlu İskender'i eğitmek üzere sarayına çağırıyor ve bir süre Büyük İskender'e hocalık yapıyor. Aristoteles İskender'in iktidarı ele geçirmesinin ardından Atina'ya geri dönerek M.Ö. 335 yılında kendi okulu olan Lyceum'u kuruyor. Bu okul bilimsel bilgilerin çok yanlılığı, öğretimindeki disiplini, akademik sistemiyle çok büyük bir etki uyandırıyor ve pek çok eserler ve pek çok akademik katkılar sağlıyor. Aristoteles'in okuluna bir başka isim daha veriliyor. Bu da Peripatos okulu. Peripatetik gelenek de deniyor. Bu meşayi geleneğin de aslında isimsel arka planını barındırıyor. Bunlar derslerini yürüyerek gölgeli ve ağaçlıklı yerlerde yapan ekole verilen isim arkadaşlar. 323'te İskender ölünce Atina'da Makedonya aleyhtarlığı baş gösteriyor. Aristoteles hem Makedonya taraftarı olmak hem de Sokrates'te olduğu gibi dinsizlikle itham edilerek yargılanmak isteniyordu. Bundan dolayı da Aristoteles Atina'yı terk etmek zorunda kaldı ve annesinin bulunduğu Kuzey Yunanistan'da Kalsis denilen bir yere gitti. Orada bir yıl sonra 322 yılında 62 yaşında hayatını kaybetti. Eski antik Yunan düşüncesi ve felsefesi ulaşabileceği en üst noktaya Aristoteles'le ulaşmıştı ve Aristoteles keskin zekası, tecrübeci ve eleştirici karakteriyle çağının bilinen bütün ilimlerini sistematize ederek aslında düşünce dünyasına ve akademik geçmişe büyük bir katkı sağlamıştı. Aristoteles'in eserlerine baktığımızda ilk olarak mantıkla ilgili kaleme aldığı Organon adlı eserini görüyoruz. Onun dışında elimde olan eserleri sizlere de tanıtmak istiyorum. Bu noktada metafizik olarak ifade edilen aslında kendisinden sonra bu isim veriliyor. Normalde ilk felsefe ile ilgili risalelerini topladığı bir çalışmasıdır bu. Bunun dışında Aristoteles'in Politika adlı eserini gösterebilirim. Nikomakos'a Etik, Eudomos'a Etik ve Atinalıların Devleti şeklindeki eserleri Aristoteles'in burada ifade edebileceğimiz bazı eserleri. Onun dışında Retorika ve Poetika gibi ve pek çok sahayla ilgili incelemelerde, pozitif bilimlerle ilgili incelemelerde bulunduğu eserlerini de gözlemleyebiliyoruz. Bu noktada Aristoteles'le ilgili vurgulamamız gereken bir husus da Platon'dan ayrıldığı yönler. Zira hem akademide aldığı eğitim hem de Platon'un Aristoteles'in hocası olması aslında hem Platon'un öğretisini çok iyi bilmesini hem de Platon'un öğretisinden ayrılarak farklı bir bakış açısı oluşturmasını da sağlıyordu. Bundan dolayı öncelikle Platon nasıl bir felsefi sistem geliştirmiş ona bir bakalım. Sonrasında Aristoteles'in bu noktadaki ayrıldığı hususu vurgulayalım. Platon'a göre bilmek eşyanın ideal şeklini tanımak anlamına geliyordu. Söz gelimi insanı incelerken insanın nasıl olduğunu değil, nasıl olması gerektiğini araştırmak bu noktada önemliydi. Aynı şekilde devleti kavramak, onun ideal görüşünü çizebilmek bu noktada Platon için esas unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani Platon için bir şeyi bilmek ile bu şeyin idesini bilmek eşdeğer bir konumdaydı. Peki Aristoteles nasıl bir farklılık getirdi bu noktada? Ona da değinmemiz lazım. Aristoteles her şeyden önce bir doğa bilimcisi olarak olaylara yaklaşıyordu ve eserlerinde doğa üzerinde yapılmış çok dikkat çekici gözlemlere yer veriyordu. Aristoteles doğayı olduğu gibi yani duyumlarımızla göründüğü gibi bilmek istiyordu. Bu yönüyle Platon'dan tam anlamıyla ayrılıyordu. Aristoteles Platon'un aksine özellikle de tek tek
bilinebilir şeyleri inceleyerek onlardan temel ilkeleri ve sebeplerden hareketle ilk sebebe uzanan bir akademik araştırmayı merkeze alıyordu. Bundan dolayı her olayda soruyu sistematik bir şekilde soruyor, olguları inceliyor ve bu olgulara dayanarak bir takım sonuçlar çıkartıyordu. Ve bu aslında hem fizik kuramının hem de metafizik kuramının temelini oluşturuyordu. Platon'un idealist ve mükemmelliyetçi olduğu yerlerde Aristoteles'in pratik ve empirist bir yaklaşımla olayları değerlendirdiğini gözlemleyebiliyoruz. Şimdi Platon ve Aristoteles'le ilgili bu farklılığı vurguladıktan sonra Aristoteles'in ilimlere yaklaşım tarzını aşama aşama ele almaya çalışalım. İlk olarak mantığı görüyoruz. Mantık Aristoteles tarafından sistematize edilen en önemli disiplindir. Mantık eğitiminde Orta Çağ'dan beri ve kısmen hala günümüzde de bu formel mantık adı altında okutulan şeylerin, özellikle de kıyas teorisinin Aristoteles'e dayandığını görüyoruz. Ve Aristoteles'e göre mantık, metafizik veya ilk felsefeye de giriş olarak ifade edebileceğimiz bir temel disiplin. Aristoteles'in fizikle ilgili yaklaşımlarına baktığımızda fenomenleri algılamayı ve fenomenlere dair bir açıklama biçimi geliştirmeyi merkeze aldığını görüyoruz. Aristoteles fenomenleri incelerken dış dünyadaki değişmeyi merkeze alır ve bu değişmenin arkasındaki temel ilkeleri anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır. Bu noktada oluş ve bozuluşu aslında açıklayabileceğimiz temel kavramda nedenlere dayanır, 4 nedene dayanır. Bu 4 neden biliyorsunuz İslam felsefesinde de çok önemli bir, merkezi bir yere tekabül eder. Şimdi 4 nedenin ilki neydi? Maddi neden, ikincisi formel neden, üçüncüsü fail neden ve dördüncüsü gayi neden. Şimdi bunu bir örnekle verecek olursak, maddi neden buradaki masamızın ahşap dayanağı, suri neden ya da formel neden dediğimiz nedense bunun masa şeklini alması, fail nedense bunu masaya dönüştürecek bir marangozun olması, gayi nedense bu masanın kendi amaçlarına uygun olarak kullanılmasıdır diyebiliriz. Aristoteles'e göre doğa her şeyi bir amaca yönelik olarak tam olarak yapar ve bundan dolayı da bir bütünlük söz konusudur. Aristoteles'in evren tasarımına baktığımızda da Aristoteles ayın üzerindeki kürelerin meydana getirdiği evrene ayüstü alem, dünyanın bulunduğu iç kısma da ay altı alem adını verir. Aristoteles'e göre ay altı alemde bulunan şeyler bileşik cisimlerden oluşur ve bunları da basit cisimler oluşturur. Bunlar ne? 4 ögedir ve toprak, hava, su ve ateşten oluşur ve onların bir takım mekansal hareketleri de Aristoteles tarafından incelenmiştir. Aristoteles en dıştaki küreden dünyadaki en basit varlıklara kadar ezeli ve ebedi bir hareketin olduğunu ve bu hareketi açıklamak için de ilk muharrik ya da ilk hareket ettiricinin olması gerektiğini tasavvur eder arkadaşlar. İşte buradan hareketle metafiziğe geçtiğimiz zaman neyin gerçekten var olup olmadığını araştırdığını görüyoruz. Ve burada da ilk ilke ve nedenler bizim için hareket noktasını oluşturur ve var olanları olduğu şekil üzere bilmek. Aslında bilimsel tecrübenin ve metafizik gerçekliğe giden o rasyonel hareket tarzının da bir açıklama biçimini burada gözleyebiliyoruz. Bundan dolayı da Aristoteles'in metafizikle ilgili ortaya koyduğu şeyler mantık ve biyoloji ile ilgili yaptığı araştırmaların neticesinde oluştuğu söylenmiştir. Aristoteles için gerçekten var olan şey Platon'un ifade ettiği üzere tümeller olmayıp bizatihi dış dünyadaki bireylerde karşılığını bulur. Bundan dolayı da Aristoteles'te var olmak aslında belirli bir türden töz anlamına gelmektedir. Aristoteles'e göre bireysel varlık da yine bileşik bir varlıktır. Onun da madde ve suret olarak ifade edebileceğimiz, madde ve form olarak ifade edebileceğimiz iki unsur vardır. Bu iki unsur bir araya geldiğinde dış dünyadaki gerçekliği oluşturur ve varlık kazandığını söyleyebiliriz. Aristoteles'in etikle ilgili yaklaşımlarına baktığımızda insan olmanın anlamı ve amaçlar üzerinde durduğunu görüyoruz. Ve bu da aslında insanın kendinden hoşnut olduğu bir duruma erişmesini nasıl sağlayacağına dair çözümler ve önerilerle ilerliyor. Ve insanın nihai amacı aslında edimonya denilen en yüksek iyi için gerekli tüm ölçütleri sağlamaktan geçiyor. Ve insanın bunu gerçekleştirmesiyle aslında mutluluğu da yakalayabileceğini ifade edebiliyoruz. Mutluluk nasıl bir mutluluk olmalıdır? Yani aslında insanları mutlu eden unsurlar üçtür. Bir tanesi haz, bir tanesi menfaat, bir diğeri de erdemdir. Yani insan aslında bu üç şeyle mutlu olabilir. Fakat bunların arasındaki gerçek mutluluk, insanı gerçekten değişmez olan bir mutluluğa götüren süreç ise Aristoteles'e göre erdemlerle gerçekleştirilebilecektir. İnsan bütün eylemlerini bu erdeme yönelik
sağladığında başarılı bir ahlaki çizgiye erişebilecektir. Bundan dolayı Aristoteles'e göre mutluluk tam olmalıdır ve bir başka şeye aracı olarak değil, bizatihi kendisi istenilen durum olarak ifade edilebilir. Bundan dolayı da aslında Aristoteles insanın bütün o değişenlerin arkasındaki değişmeyen hakikati görerek mutluluğu erdemlerde araması gerektiğini söylediğini ifade edebiliriz. Bu bağlamda hazcılığa karşı çıkan Aristoteles mutluluğu akla uygun erdemli faaliyetin belirlediği bir hayat olarak tanımlar. Mutluluğun ikinci unsuru ise dostlar ve sonrasında da akla uygun bir hareket tarzı ve düşünceye ulaşmak diyebileceğimiz bir unsur ortaya çıkar. Peki erdemler Aristoteles tarafından nasıl ele alınır? Erdemleri ikiye ayırır. Akli ve ahlaki erdemler olarak iki kısımda değerlendirir. Ve bunlar arasında cömertlik ve ölçülük ahlaki erdemlere, doğru yargılama yani adaletli hükmetme ve aklı başındalıksa akli erdemlere karşılık gelecektir. Aslında temelde yönetimin yani o dönemki polisin varlık nedeni insanoğlunun mutluluğudur. Yani eğer bir yönetim varsa orada insanların mutlu olması gerekir. Peki bu mutluluk nasıl sağlanacaktır? Bu mutluluk toplumsal alanda ortak menfaatlerin bir araya getirilmesiyle sağlanacaktır. Yani farklı görüşlerdeki insanlar ortak menfaatlerde birleşirlerse o zaman farklı yetenek, mülkiyet ve ihtiyaçlara sahip olan insanlar birbirleriyle yardımlaşacağı için orada uyumlu bir toplumsal tasavvurda gerçekleşebilecektir. Ve bu noktada toplumu bir arada tutan unsurlardan bir tanesi ahlak bölümünde de söylediğim üzere dostluktur. Toplumsal hayatta insanlar birbirleriyle dost olursa birbirleri için fedakarlık yapabilecek, birbirlerine yardım edecekler ve böylece toplumsal huzur da sağlanabilecektir. Aristoteles'in yönetimle ilgili görüşlerine baktığımızda aslında dikkat ettiği vurgu ortak yararı merkeze alarak insanların huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlayan yönetim biçimidir. Bu monarşi olabilir yani tek kişinin yönetimi, aristokrasi olabilir çok kişinin yönetimi ve politi olabilir tüm toplumun kendi kendini yönetmesi. Şimdi burada bunlar tabii monarşi, aristokrasi ve politika düzgün olan, adaletli olan yönetimleri kapsıyor. Bir de bunların bozulmuş halleri var Aristoteles'te. Bunlarla ilgili ileride belki video çekebiliriz. Monarşinin bozulmuş hali yani adaletsiz bir uygulamayla ortaya çıkan hali Aristoteles'e göre tiranlıktır. Aristokrasinin yani bir grup insanın adaletli yönetiminin bozulmuş hali oligarşidir. Yani bir grup azınlığın adaletsiz bir yönetimidir. Toplumun kendi kendine adaletli bir şekilde yönetilmesi ise politikaydı. İşte bunun adaletsiz bir şekilde yönetilmesi ve cahillikle yönetilmesi neticesinde de bugün bizim demokrasi olarak dediğimiz fakat olumlu anlamda nitelediğimiz yani politik anlamda kullandığımız o dönemki anlamıyla demokrasiyi koruyor. Yani bugün biz aslında demokrasi derken Aristoteles'in hedeflediği politikayı yani erdemli insanların kendi kendini yönettiği bir sistemi öngörüyoruz. Tabii bunda da yani erdemli insanların kendi kendini yönettiği bir demokratik tasavvur oluşturabilmemizin yolu da yine eğitimden ve insanların kendisini yetiştirmesinden, ahlaki ve insani değerleri kazanmasından geçiyor diyebiliriz. Şimdi Aristoteles aslında düşünce tarihinde mantıktan metafiziğe, metafizikten siyasete ve ahlak tasavvuruna kadar bütün bilimlerde belli bir disiplini, sistematikliği ortaya koyuyor. Bundan dolayı da İslam meşayi geleneği Aristoteles'i merkeze alarak sistemlerini kuruyor. Fakat Aristoteles'in yanında da kullandıkları bir takım farklı düşünce gelenekleri var. Bunları da sizlerle paylaşacağız ve sonrasında İslam felsefesinde meşayi geleneğe de geçeceğiz. Arkadaşlar Aristoteles'in düşünce dünyası ile ilgili sizin de müzakere edilmesini istediğiniz konular olursa bunları bizlerle paylaşırsanız ileriki aşamada bunları sizlerle müzakere edebiliriz. Hepinize ilginiz, desteğiniz ve katkınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.